Arkadaşlar, São Domingos Kilisesi, bu kilise 1241 yılında ibadete açılmış ve bir zamanlarda Lizbon'un en büyük kilisesiymiş. 1910 yılında modern Portekiz Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce kilise genellikle kraliyet düğünlerine ev sahipliği yapıyormuş. Şimdilerde ibadete devam ediyor bu meydanda. Meydanı da şöyle göstereyim. Birazdan birlikte içine de gireceğiz. Bu kiliseyle ilgili aslında başka durumlar da var. Ama istiyorsanız onları siz kendiniz araştırın. Şimdilik ben o bilgileri burada vermiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar, karşıdaki görünen heykel Kral 1. John'un heykeli. Bu bir meydan. Bu meydan şehirdeki büyük meydanlardan biri. 1755 Lizbon depreminden sonra kent yeniden yapılaşmaya başlıyor ve sonrasında burası meydan olarak kullanılıyor. O büyük depremden önce sanıyorum ki burada hastane gibi bir şey varmış. Depremle birlikte o yıkılınca burası da böyle bir meydan haline gelmiş. Bu meydanda günümüzde arkada şöyle Christmas Market'e çok yakın burası. Yeme içme yerleri var. Tramvayların ve diğer işte ulaşım araçlarının çok yakınında ve burada çok evsiz de var arkadaşlar. Buralarda geceleri yatıyorlar, gündüzleri yatıyorlar. Bakın işte yatanların burada battaniyelerini, yorganlarını görebilirsiniz. Bunun dışında meydanı şöyle görmüşken şuralara da bakalım. Şarap kokusu, yani Portekizler'de bu şarap işi gerçekten çok güzel, çok güzel. İşte onun dışında zaten peynirleri de çok güzel yapıyorlar. Peynirleri de çok güzel yapıyorlar. Bu peynir ve şarap nedeniyle sanırım Portekiz Christmas marketlerinin en güzellerinden birine sahip diyebiliriz. Meydan bu şekildeydi. Bir başka meydana şimdi sizinle birlikte çıkacağım. O meydanda aslında bir şey yok. Yolun devamında Lizbon Katedrali var. Sonrasında ufak bir sahil turu yapacağız sizinle. Bu şekilde günün içinden videolarla Lizbon turunu da tamamlamış olacağız. Christmas temalı bir tur bildiğiniz üzere. Lizbon'da oldukça güzel. Arabayla gelecektik. Uçakla gelmek zorunda kaldık. Durum böyle oldu. Ama neyle gelirseniz gelin, Lizbon çok güzel. Şehirdeki en ünlü rotalardan 28 numaralı tramvay arkadaşlar bu. Şehrin en güzel yerlerini dolaşıyor diyelim. Burası da bir başka meydan demiştik. Martin Muis meydan olarak geçiyor. Martin Moniz, telaffuzda yanlış olabilir. Benim Portekizce ile ilgili bir imtihanım var. Doğrudur. Bir asker, çok eski bir şövalye. Onun adına burada böyle bir meydan oluşturmuşlar. Suların içinden şöyle ben de geçeyim. İnşallah ıslanmayız. Ben de öyle umuyorum.
geçiyorum bakalım. Martılar da var. Bu martılar korkunç martılara benziyor. Yok yok, bir şey olmaz. Böyle bir meydan sevgili dostlar. Akşam gördüğüm kadarıyla gece gençler burada. Gençler burada patenle falan kayıyorlar. Bakın Martin Muniz diye karşıda yazıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. 1147'ymiş. 1147'lere tekabül ediyor. Öyle bir şövalye ve meydanda böyle. Gelmişken burayı da görelim dedik. Size de gösterdik. 28 nolu tramvayı da gördünüz. Şimdi nereye gidelim? Şimdi de Lisbon Katedrali'ne gidelim. Oradan yavaş yavaş yine gezmeye devam edeceğiz. Lisbon'daki en güzel seyir teraslarından birindeyiz. Şehir olduğu gibi görüyor. Ayrıca hemen burada Graça Kilisesi de var. Yine enteresan bir yerdeyiz. Feira da Ladra. Burası Lisbon'un bit pazarı. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Her yerini çekmemiz mümkün değil. Zaten hafta sonu falan olmadığı için çok da kalabalık bir yer değil. Sağlı sollu. Böyle şeyler var, ürünler var. Bakın. Güzel saat var mı diye bakıyorum. Yansıyan. Güzel saatler var. 50 ile 300 euro arasında fiyatları değişiyor. Bakalım başka neler var. Bakın CD'ler falan. Kitap. Ansiklopedi. Birçok şey var. Yeni ürünler de var ama geneli kullanılmış bit pazar ürünleri. Antika pazarı da diyebilirsiniz. Çok değişik parçalar da var. Benim gördüğüm kadarıyla 8 euro, 3 euro gibi değişik fiyatlar var. Şöyle biz de gezelim. Seramik. Portekiz seramikle bayağı ünlü. Tabi seramik biçimiyle biz de ünlü bir ülkeyiz. Eski plaklar. Güneş gözlükleri. Sanırım buraları anladık. Plaklar böyle devam ediyor. Turistlerden çok lokal insanların ilgisini çekiyor gibi geldi bana. Lisbon biraz böyle tepeli bir yer. Sevgili dostlar, mikrofonu elime aldım. Çünkü tam ses geliyor mu, gidiyor mu belli değil. Ve fiyatlar aşağı yukarı normal Christmas marketle neredeyse aynı. Çok değişen bir şey yok. Yani burası biraz daha ucuz mudur diye düşündüm. Ama öyle değil. Öyle değil. Biraz bu kesmeden gittim.
Biraz bu şey yapabilir. Video uzatabilir. Burada da saatler var. Tabii kalabalık olunca. Evet. Güzel. Buradan tost makinesi bile var. Her şey mevcut. Çok az daha çekelim. Normalde daha böyle fazla satıcı oluyor sanırım. Şimdi biz hafta içine denk geldiğimiz için çok da satıcı bulamadık. Yani genel manada fikir sahibi olduk. Çok ilginç. İlginç olan ne diyeceksiniz? Ya, tamam. Plak, saat, bulunmayan şeyler buralarda aranabilir. Ama bakın karşında ikinci el elbise satan kıyafetleri de böyle burada arıyorlar. Kıyafet ve ayakkabı da arananlar arasında demek ki buralarda. Evet, değişik. Yani bizim de ilgimizi çeken bir şey olur mu diye bakıyorum ama çok ilgimi çeken bir şey yok. Saatlere bakalım. A terça-feira é rara, a terça-feira que ele não é multado. İlginç. Değişik saatler var. Devam ediyorum arkadaşlar. Burası 5 dakika olmuş bile. Hatta 6. dakikaya geçiyor. Millet de rehber eşliğinde buraya gelmiş. Bunları dinliyorlar. Buradan veda edeyim size bu pazardan. Devam edeceğiz. Bakalım. Nokta. Evet. Güzel makineler gördük. Ama pek iş yapacak gibi değiller. Şimdilik şöyle tekrar burayı göstereyim. Görüşürüz. Devam ediyorum. 7 dakika olmuş. Belki keserim, belki kesmem bilmiyorum. Bakacağız. Uzun bir video olacak gibi duruyor. Burası da bit pazarına çok yakın. 17. yüzyıldan kalma bir kilise. Vinsat Manastırı diye geçiyor. Aslında kilise. İçine girmeyeceğim arkadaşlar buranın. Lisbon Katedrali'ne doğru gidiyorum. Çünkü çok fazla kilise çektik galiba. Lisbon Katedrali'nin içine girebilirsek oraya gireriz. Oradan da bir sahil yürüyüşü yapalım. Meydanda biraz dolaşırız. Bu şekilde Lisbon gezimizi sonlandırırız. Bayağı gezdik. Biraz da böyle yürüdükçe dik tepe bayır olduğu için havadan da kaynaklı güneşli güzel bir hava var. İstanbul'da falan sanırım şu an hafif soğuk, Türkiye'de. Birden hava değişimiyle birlikte hafif bir böyle bahar etkisine girmiş gibiyim. O nedenle çok da böyle hızlı gezmek de istemiyorum. Bakalım, gezmeye çalışıyoruz. Güzel oluyor ama. Arkadaşlar Lisbon Katedrali'ndeyiz. Şöyle gösteriyorum.
tramvayın eksik olmadığı bir yer. Bu da Türkiye'de bildiğimiz Karsan minibüslerinden. Elektrikli tabi. Bizdekiler elektrikli değil. Şöyle katedralin önünden ben de kendimi çekeyim. İçeriye girmeyeceğim. Çok fazla katedral gezdik, girdik. Sahile doğru iniyorum. Biraz oradan çekeceğim. Ve ardından da gezerek günü kapatacağız. Oldukça uzun bir video olacak gibi. Ya yarım saate geçecek gibi. O bit pazarlı kısımdan. Bunun önünde de bu şekilde turlar var. Tramvayla gezmeyi tercih eden de birçok insan oluyor. Tabii tramvaycıların işi oldukça zor. Bu şekilde tüm şehri dolaşıyorlar. Karavanla gelenler de var. İspanya plakalı. O da buraya girmiş. Nereden girdiğini artık kendi düşünecektir. Çünkü yukarıda sokaklar darlaşıyor. Evet, burası böyleydi. Sahilde görüşürüz. Akıp giden insan trafiğinin içinde önemli bir yerdeyim. Şehrin kalbindeyim. Onun için bu kadar insan trafiği var. Augusta Caddesi'ndeyim. Bizdeki İstiklal'in küçük bir benzeri gibi düşünebilirsiniz. Tabi bu caddenin bir ucu okyanusa açılıyor. İşte Augusta Takı, muhteşem bir yapı. Şöyle onu görebilirsiniz. Çok güzel bir görünüme sahip. Gece bu cadde daha güzel oluyor. Gece de sizi burada gezdiririm. Bu cadde tamamıyla devamında okyanusa doğru açılıyor. Hadi biz de bu caddeyle birlikte açılalım. Etrafta çok fazla tramvay var. Bu tramvaylarla da şehre gezebiliyorsunuz. Mikrofonu ayarlamaya çalışıyorum. Umarım ayarlayabilmişimdir. Tabii Christmas'la birlikte Lisbon çok daha hareketli ve çok daha güzel. Size bu güzel takı göstereceğim. Geniş açı lensimizi almadık. Cebimizde bıraktık ama olsun. Şöyle yapabiliriz. Tam takın ortasında duruyorum. Evet. Şöyle burayı da göstereyim. Muazzam bir yapı ile karşı karşıyayız. Şöyle hızlıca 10 saniye var. Ben de hızlanayım. Karşıya geçeyim. Hatta çok az kaldı sanırım. Evet, bir. Ama biz de geçmiş olduk. Geçmiş olsun. Geçtik. Evet. Şimdi şehrin güzel yerlerinden bir nokta diyelim buraya. Devasa bir çam ağacı var. Lisbon'a yakışır şekilde. Dediğim gibi caddenin okyanusa açılmasıyla birlikte geceleri özellikle burası çok güzel oluyor. Çok ışıklı oluyor. Bu şekilde biz de devam edelim. Hava oldukça güzeldi. Gezmeye müsaade etti. Dün Malta'daki yağmurlu havadan sonra kendimizi kurtardık diyelim. Video uzun olacak mı bilmiyorum ama hatıra niteliğinde böyle güzel bir video olsun istedim. Çekiyorum. Artık ne kadar uzarsa bilmiyorum. Parçalamayacağım. Bu şekilde bunu da buraya ekleyeceğim. Evet. Köprüye biraz uzağız. Köprüye doğru birazdan yürüyüşe geçeceğim. Ama gerçi bu havada pek güzel olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi sahile ulaştık. İstanbul'a tabi
çok benzetiyorlar. Heykeli de görelim arkadaşlar. Meydanın genişliğini sanırım görebiliyorsunuz. Okyanusa açılan bir kapı gibi düşünün bu caddeyi. Evet. Atlantik 5 dakika mesafede şu anda. Atlantik Okyanusu. Karşıdan biraz daha çekerim. Müzik var çünkü. Arkadaşlar umarım adamın söylediği müzikten telif yemeyiz. Burası böyle. Caddeden sonra herkes buraya gelmiş. Ben de bu hat boyunca biraz köprüye doğru yürüyüş yapacağım şimdi. Meydan böyle arkada kaldı. Kale. Bugün oralarda gezdik. Güzel görünüyor. Bakacağız. Birazdan gezeceğiz.